2026'nın ikinci tutulması kapıya geldi, dayandı arkadaşlar. 3 Mart 2026'da saat 14.37'de İstanbul saatiyle bir tutulmamız olacak Başak Burcu'nda. Şimdi Başak Burcu hizmet sektörü demek. O yüzden beyaz yakalıları ve işçi kesimini çokça ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili sendikalar, çalışan, iş ve işçi verenlerle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Ama bunun dışında Başak Burcu biliyorsunuz hastaneler, sağlık sektörüyle de ilgili. İkinci gündem bununla ilgili olabilir ve üçüncü olarak gıda sektörü, gıdanın dışında aynı zamanda hijyen ama aynı zamanda salgınlarla ilgili. Demek ki Mart ayı itibariyle önümüzdeki birkaç ay çok ciddi anlamda salgınlara dikkat etmemiz gerekecek. Üzgünüm ki hastaneler, hapishaneler, Mars'la Ay arasındaki 12 orbu göz önüne alırsak hapishane, huzurevi, özellikle hastane gibi ortamlarla ilgili bazı sıkıntılar bizi bekliyor diyebiliriz. Aynı zamanda Merkür'ün bu tarihte biliyorsunuz retrosu devam ediyor ve 8 orpla, aslında 8,5'a yakın bir orpla yanık bir Merkür ve retro bir Merkür var. İletişimsel problemler, internet kesintileri, elektrik kesintileri, işte zincirleme trafik kazaları ki dün biri oldu. Bunun gibi bazı gündemleri de maalesef hayatımıza getirebilecek bir gökyüzü enerjisi var. Venüs'le Uranüs arasındaki 60'lık ilişkilerde fırsat dönemi diyor. Bu tutulmayla beraber özellikle balık ve boğaların son derecesinde gezegeni olan arkadaşların bazı fırsatlar eline geçebilir. Tabii 60'lıklar fırsat açısı olduğu için biraz kovalamak gerekir. Akış çok kolay olmayabilir bu anlamda. Lakin Mars'ın tutulmaya eşlik etmesi, Marsiyen bir tutulma etkisinde olması biraz sınırlar, askeri harekatlılık ve savaş enerjisinde çağrıştırıyor. Tutulma etkileri başladı. Bu hafta itibariyle aslında Pakistan ve Hindistan olması gerekiyor. İşte biraz böyle uzak doğu ülkelerinde, Orta Doğu'da da olmak üzere ateşin artması bekleniyor. Zaten kova tutulması biliyorsunuz Filistin Orta Doğu hattını, aynı zamanda Trump'ın haritasını, aynı zamanda Netanyahu'nun haritasını ve aynı zamanda İran ve Amerika haritasını beraber etkiliyordu. Bunların artık yansımalarını gördüğümüz bir dönem. 2025 fragmandı, 2026 asıl filmin gösterime girdiği bir gökyüzü var diyebiliriz. Gıda sektöründe bazı gıdaların yetişmemesi ve pahalılıkla beraber biraz sıkıntılı bir yaz sürecine doğru gidiyoruz diyebiliriz. Tabii ki bu tutulmada şimdi Mars burç değiştirmiş olacak, yeni daha eli kulağında. Neptün ve Satürn de zaten kavuşumda olacak. Satürn Neptün Koç kavuşumlarına döndüğünüz zaman bir nevi birçok devlette hani Osmanlı'daki Yeniçerilerin kazan kaldırması gibi devrimlerin geldiğini görüyoruz. Yani Satürn Neptün kavuşumu aslında savaş demektir ve birçok ülkede iç karışıklık getirir. Meksika mesela, Grönland, Amerika, bunlar zaten bu tutulmalar aldığı altında çokça etkili. Afrika'yı çok konuşacağız arkadaşlar bu dönemde. Ama Satürn Neptün Koç kavuşumlarına ne zaman dönsek bir nevi ihtilaller, bir nevi ayaklanmalar olmuş diyebiliriz. Zaten Plüto Kova enerjisi ne dedik? Grupları dağıtacak. Gruplarla beraber aslına bakarsanız yeni devletçikler, belki sınırların değişmesiyle ilgili süreci de hep beraber başlatacaklar. Biri başlatacak, biri tetikleyecek, biri durduracak, biri vuracak hesabı çalışan bir gökyüzü enerjisi var. Satürn Neptün aynı zamanda yeni liderleri de getirecek bize arkadaşlar. Yani biz Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim döneminde yeni partilerin işte şeyinde, başkanları da değişiklikler ve bizi seçime götürecek bir döngüyü artık iyice hissedeceğiz. Yani bir seçim enerjisini bekliyor muyuz? Bekliyoruz. 2026 Kasım'la 2027 Mart arasında bunun tarihinin belli olup artık adının konmasında beklediğimiz bir enerji var. Ve bu tutulmanın en büyük arızası Güney Ay düğümü bendinde olması. Biliyorsunuz bir gezegenin Güney Ay düğümüyle çalışıyor olması gerçekten büyük sıkıntıdır.
Çünkü enerjiyi bozar, çünkü enerjiyi sıkıntıya sokar. Sınırlar, sınır güvenliği ama aynı zamanda bakın bu kadar balık enerjisi gökyüzünde denizler, deniz savaşları olabilir, gemiler, denizaltılar ve sular, seller, su baskınları ve heyelanlar çokça yağış, dengesiz bir yağış enerjisini de ne yapacak? Gökyüzü enerjisi getirecek gibi duruyor. Tabii ki ben bu tutulmayı aynı zamanda Uranyen prensipte yorumlamak isterim. Uranyen prensipte baktığımız zaman hemen hemen bir de burada Zosma sabit yıldızı ile ilişkide olan bir ne var? Sabit tutulma var ve bu tutulmaya baktığımız zaman Zosma ahlaksızlıklarla ilgili arkadaşlar. Hani bu Epstein'de patlayan ama daha hepsi ortaya dökülmeyen olaylar var ya, işte biz bunların diğer ayaklarını göreceğiz. Aslında Türkiye'nin güney ay düğümü ve aslında bakarsanız Uranüs'ü ve MC noktası etkilendiği için Türkiye'de de bu tarz olaylara şahitlik edeceğiz. Hatırlarsanız Eylül-Ekim dönemindeki çekimlerde, YouTube kanalındaki çekimlerde hep dedim ki çocuklara dikkat. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın. Çünkü çocuklarla ilgili kaçırılma, işte bazı cinayetlerin aydınlanması, hatta ben aslında küçük düşünmüşüm diye düşünüyorum. Hani Narin gibi cinayetlerin aydınlanması diyordum ama Epstein'de çıkan binlerce çocuğun aslında nasıl öldürüldüğünün aydınlatıldığı çok çirkin dosyalara şahit olduk. Aslında yerin böyle yer yerinden oynamalıydı ama biz maalesef o kadar yozlaştık ki sadece bakıp konuşup geçer olduk diyebiliriz. Şimdi bu tutulma Ikarus'la çalışıyor ve Arakne kablolar, uçaklar, uçakların teknik kısımları, uçakların kabloları gibi mekanik aksam, hani böyle bağlantı kopması gibi, işte ne bileyim düğmeye basarsınız tekerleği açılmaz gibi, kanadı açılmaz gibi 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 çözümsüzlüğe götürebilecek bazı uçak kazaları. Daha önce bu akslarda uçak kaçırılmaları olmuş, uçak düşmeleri olmuş, ciddi uçak düşmeleri olmuş. Bunlarla ilgili maalesef yine uçaklarla ilgili ani beklenmedik sıkıntılar var. Eris'te olduğu için bazı yerlerde uçak tehditleri, uçaklarla ilgili savaş tehditleri de olabilir, kaçırılmalar olabilir diyor en azından gökyüzü bize. Tabii Arakne demir yollarını da ilgilendirdiği için sevgili dostlar, tren kazaları da beklenir burada. Yani toplu ölümlerin olabileceği bir gökyüzü enerjisi var burada özellikle. Burası aslında tehlikeli diyebilirim. Çünkü yol çökmeleri bir de aynı zamanda işte bir binanın işte yere gömülmesi, yolun çökmesi. Geçtiğimiz hafta ayın 20'sinin olduğu hafta bunları çokça yaşadık, gördük dünyadan ve ülkemizden birçok görüntü geldi biliyorsunuz. Bunun devamının olduğu da bir gökyüzü enerjisi söz konusu. Seres toprak demek, toprak çökmeleri, heyelan, sel, hani bu kadar dedik ya balık enerjisinde heyelan ve şeyi de bekleriz. Su baskınlarında bekleriz. Deniz savaşlarında tabii ki beklediğimiz bir gökyüzü enerjisi var. Lilith üçlü ilişkiler demek arkadaşlar. Aile içerisinde üçlü ilişkiler, ensest durumlar, bakın Cupido ile çalıştığı için, ama ya da aile içerisinde bazı sır olayların aydınlatıldığı, hatta bunları haberlerde izlediğimiz bir gökyüzüne doğru gidiyoruz maalesef. Tabii bu kardinalde child olduğu için yine çocuklarımızı gerçekten yine korumamız gereken bir döngü söz konusu. Mesela burada depremdeki çocuklarla ilgili bazı konular çok konuşulabilir. Ne oldu bu kayıp çocuklara? Nereye götürüldüler gibi bir enerji söz konusu. Aynı zamanda Ikarus yüksekten düşmek olduğu için hani yüksekten düşüp ölenlerle ilgili, işte ayağa kaydı düştü. Bugün de haberlerde vardı, işte Kayserili bir mühendis işte asansör boşluğundan düşmüş. Böyle yüksekten düşmeyle ilgili kazalar, ölümlerin olabileceği de bir gökyüzü var maalesef. Şimdi Koç kardinali olarak yorumlarsak aslına bakarsanız aynı zamanda kedilerle ilgili maalesef bazı işte kedisini kaybedenler, kedisinin hastalığını da veriyor ama Sphinx sır diyor. Bazı sırlar yeme içme sektörüyle ilgili olabilir. Neptün gazlar olduğu için gaz
zehirlenmeler ve buna benzer gazdan zehirlenme, işte yiyecekten zehirlenme, ilaçtan zehirlenme, alkolden zehirlenme. Hatırlarsanız Ekim-Kasım döneminde biz bunu çokça yaşadık. Her yerden böyle bir hafta 10 gün boyunca sürekli bir zehirlenme haberi geldi. Maalesef Medea ve Neptün'ün bir arada olması özellikle bu tarz zehirlenmeleri arttırır ama burası aynı zamanda kimya demek. Neptün ve Medea aynı zamanda kimyasal fabrikalar olabilir. Bunların işte ne olması, patlama, yangın ya da sağlıkla ilgili bu tarz üretim yerlerinde maalesef bazı sıkıntıları getirebilecek. Lilith'te olduğu için sabotaj olabilir, yangın olabilir, ihmal olabilir. Bunlarla ilgili de yaşatabilecek bir gökyüzü enerjisi var. O yüzden bu tutulmada Güneş Jüpiter 120'liği, Merkür Jüpiter 120'liği, hatta Kuzey Ay düğümü 120'liği de kurtarıcı bir rol oynayacak. Güneş Jüpiter 120'likleri biliyorsunuz ki ilahi korumalardır. Yani ilahi olarak destek aldığımız, etik olanın korunduğu, gerçekten namuslu, etik ve ahlaklı iş yapanın ya da hayatına bu şekilde devam edenin korunduğu bir gökyüzü enerjisi var. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz diyor gökyüzü. Kime yarar bu Güneş Jüpiter 120'liği? Balık burçlarına, yengeç burçlarına ve akrep burçlarının özellikle 10 derece ile 20 derece arasında gezegeni olanlara ekstrem olarak yarayacak. Biz bu tutulmanın asıl iz düşümünü Mars bu tutulma derecesini tetiklediğinde göreceğiz arkadaşlar. Ne zaman? Bakın burası çok tehlikeli bir yer. 18 Mart. 18 Mart artı eksi 2-3 gün. Evet, Mars'ta Jüpiter arasında 120'lik var. Askeri harekat getirebilir. Sınırlar harekatlanabilir. İşte askeri yığınaklar artabilir. Bla bla dediğimiz yer. Ama Venüs Jüpiter'le beraber para piyasalarına çok dikkat, borsaya çok dikkat diyen bir gökyüzü enerjisi var. Aynı zamanda Mars burada tutulma derecesini karşıt olarak tetikleyecek. Burada asıl askeri harekatla beraber Merkür Lilith yalan haberler, iftiralar, her duyduğunuzu inanmamanız gereken bir gökyüzü enerjisi de söz konusu olacak diyebilirim. Hep soruyorsunuz altın ne olacak, gümüş ne olacak ve diğer yatırımlar. Hani bu sorular çok geliyor. Altın her zaman dediğimi söyleyeceğim, bir daha tekrarlayacağım. Alın kenara koyun, en az bir yıl dokunmayın. Gerçekten çok ciddi artacak. Altının en çok artacağı Mart Nisan zaten artmaya başlar. Daha dün 12.350 liraydı. Yine bir artış vardı. Lakin iniş çıkışlarla beraber Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle Haziran sonu itibariyle önümüzdeki bir yıl, yani Haziran sonu 2026 Haziran sonu itibariyle bir yıl, 2027 dahil olmak üzere en çok kazandıran yatırım aracı olmaya gider. Gümüş yine rallisine devam edecek. Mart-Nisan döngüsünde yine bir artış ve tırmanışa doğru gidebilir. Bu anlamda palladium, platin ve bakırı da küçümsememek gerekecek. Borsadan uzak durulması gereken bir enerji söz konusu. Zaten Uranüs karesinde bir tutulma yedik biliyorsunuz Şubat ayında. Uranüs aslında dijital paraları Neptünle beraber dijital paralarda inanılmaz çalışan bir gezegen. O yüzden özellikle 27'si haftası dönüyorum, Şubat'ın 27'si hatta 25'inde başlayan enerjiyle beraber borsada ve Bitcoin kanalında yine çakılmalar olabilir. İlk ayağa geldi. Grafik çok yükseğe doğru iken ne yaptı? Aşağıya doğru giden bir enerji gösterdi. Maalesef çakıldı. Alım fırsatı gibi düşünebilirsiniz. Lakin ben biraz sağlamcı olduğum için çok da bir sağlıklı bulmuyorum. Bu hafta aynı zamanda 28 Şubat artı eksi 3 gün Mars'ın Uranüs karesi ve tutulma derecesini tetiklemesiyle yangın, patlama ve deprem haberleri gelebilir. Daha önce de söylemiştim, aslında deprem çok soruluyor. Sınırlarımızda, sınır komşularımızda olabilecek doğal afetlerden ciddi zarar görebiliriz.
Bunların ilk başında İran var demiştim. Van ve bu İran-Irak sınırı, özellikle Van tarafı. Şu anda bilim adamları bunlarla ilgili de uyarmaya başladı. Ermenistan tarafı, bir de biliyorsunuz ki Yunanistan. Şimdi Yunanistan'ın genelde yürek yiyip böyle bir bize kafa tutmasını beklerim, ama Yunanistan'ın da doğal afetlerle yine sınandığı bir döngüye gidecek. Ama beni bu dönemde en çok düşündüren ve ürküten şey açıkçası Van-İran sınırı. Çünkü İran'ı etkileyen bir tutulma doğal afet getirebilir, ama aynı zamanda rejimin değiştiği, aynı zamanda rejimle beraber e, yönetimin değiştiği, lider değişikliğine gidip değişen ve dönüşen, tamamen Plüto tokadı yiyecek bir İran etkisini görüyoruz. Amerika ne olacak? İç savaşa doğru gidecek ve para birimlerinin değiştiği, doların zerre kadar değerinin kalmadığı günlere gideceğiz. Yıllardır diyorum ki bir gün kalkacağız. Doların bir tuvalet kağıdı kadar değeri olmadığını göreceğiz. İşte o dediğim zamanlara artık geldik. Yani 2026 bunun bir başlangıcı ve önümüzdeki 2 yıl özellikle tutulma etkileriyle beraber çok ciddi etkiler var. Bakın, bu yıl yaşadığımız tutulmalar 1980'i andırıyor. 80 darbeler yılı, ekonomik darboğazlar yılı. O yüzden bunu daha önce derslerde de anlattım. Öğrencilerim bilirler. Aynı zamanda yayınlarda da çokça söyledim. O yüzden askeri, birçok ülkede, sadece Türkiye açısından değil, birçok ülkede askerle halkın karşı karşıya gelmesi olabilir ya da askerin idareye el koyması olabilir. Bunun ilk ayağını aslına bakarsanız Amerika Venezuela üzerinde gerçekleştirdi. Ne oldu Amerika Venezuela? Sevgili dostlar, Amerika Venezuela'ya aslına bakarsanız darbe yaptı. Oranın liderini aldı, sokaklarda resmen gezdirdi. Yaptığı şeyin adı darbeydi. Biz daha bunlara çokça tanıklık edeceğiz. Ülkemiz açısından tabii ki tutulmaya baktığımız zaman, ülkemizin haritasının üstüne eğer koyacak olursak önemli. Çünkü bizim hem MC'mizi, hem Uranüs'ümüzü, hem Güney Ay düğümümüzü tetikleyen bir aksla beraberiz. Bakın, tutulma enerjisi nerede? Dördüncü ev çizgimizde, aynı zamanda 10. ev çizgimizde oluyor. Şimdi Mars'ın zaten Güney Ay düğümü Uranüs'ümüze gitmesi gerçekten sıkıntılı. Ha, bu arada dedik ya, elektrik kesintileri, teknolojik problemler, bir de Merkür Retrosu geliyor bunun üstüne. Burası gerçekten sıkıntılı. Ne demek istiyorum? İşte iletişimsel problemler, hacklenmeler, siber saldırılarında olabileceği bir gökyüzü var diyor bana sistem. Zaten Venüs ayımıza da kare olduğu için biz bu tutulmayla beraber değersizlik algısı, hani millet olarak bir değerimizin olmaması, özellikle ekonomik krizin içerisinde boğuşan insanların kendini gerçekten çaresiz hissettiği böyle bir depresyonik bir tutulma enerjisine de gidiyoruz diyebilirim. Zaten Merkür retrosu bitip de tekrar Ay'a kare yapmaya başlayınca fikirsel olarak da bazı söylemler ve bunlarla ilgili bazı hukuksal yaptırımları yine göreceğiz diyor gökyüzü bize. Zaten şu anda Uranüs Jüpiter'imize karşıt, biliyorsunuz, ve biz bunun T karesinde bir tutulmayı Şubat ayında yaşadık. Ekonomik kriz, ekonomik çöküş ve çok ciddi vergi, yaptırım, işte devletin baskısıyla beraber gelen bir süreç idi. Ama buranın arızasına bakarsanız, bakın, ben hep diyorum ki istatistiksel olarak değişkenlerin 11, 12, 13 dereceleri tetiklendiğinde, ki depremde Venüs burada 11 derecedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Lütfen astroloji bilenler açıp baksın. Bu dereceler tetiklendiğinde ülkemizde hep bir olay olmuş. O zaman bakın, Güneş 12 derecede, Mars Mart'ta nereye gelecek? 12 dereceye. Ay da burada. Yani bu değişkenler üzerindeki tutulma deprem etkisinde, doğal afet etkisinde ülkemize getirebilir gibi görünüyor. Üzgünüm ki. Zaten Jüpiter Şiron karesi de adalet, adaletle ilgili sorguladığımız, adalete aslında inancımızı da yitirdiğimiz bir enerjiyi getirir. Uranyen prensipte baktığımda
Bakın, niyobe gözyaşı aslında child, çocuklar. Bu çocuklarla ilgili dedim ya, Epstein tarzı olaylarla beraber biz aslında çocukların da ülkemizdeki çocuklara ne olduğu ile ilgili maalesef birçok olaya tanıklık edeceğiz. Aa, şu da değil, tutulma oldu ve bunlar hemen aydınlandı değil. 2 yıllık döngüdeki konuları söylüyorum burada. Tantalus testler demek, niyobe gözyaşı demek, minomesime geçmişte olan durumlar, Cassandra kulaklar. Bu arada bu derecelerde özellikle 12 derece balık başakta gezegeni olan arkadaşlar kulak sağlığı, migren ve beyinle ilgili sağlık problemlerine dikkat etmeniz lazım. Bakın, Jüpiter çoklu durumları getirirken Child çok fazla çocuk enerjisine ve Lilith burada kandırılma, fotoğrafya, haberlere düşmesi, Zeus burada cinsellik. Yani istismar edilen, Grevye yaz, ölüm, Libitana ile beraber mezar ve Toro darbe yiyerek öldürülen çocuklarla ilgili maalesef haberlerin geldiği bir gökyüzü enerjisi var. Bu anlamda stresli bir gündem bizi bekliyor. Tabii ifşalar. Hep dedim, hatırlıyor musunuz? Siyasiler, siyasi alanda ifşalar. Bununla ilgili geçen eski bir bakanın işte bir kadın tarafından tehdit edildiği, 1 milyar TL ile şantaj yapıldığı ile ilgili haberler de düştü medyaya. Zaten hep söylüyorduk, yani kanun koyucu hükmündeki insanların maalesef özellikle cinsellik üzerine ifşaları ve kasetleri demiştik. Burası da zaten tetiklendi. Tabii burada Mars çok önemli bir etken. Mars'a baktığımda özellikle kaza, yangın ve uçaklara zaten dikkat edeceğiz dedik. Bakın, eşcinsellik, geylikle ilgili bazı durumlar söz konusu. Minerva hukuksal durumlar. 2. Zincirleme kazalar, çünkü bir fayton enerjisi var. Ama yine kardinalde çocuklar var. Jüpiter retro, geçmişte kaybolan, öldürülen ya da işte ihanete uğradığımız, çocuklar üzerine ihanete uğradığımız bir enerjinin aydınlanması. Ama burada aynı zamanda madenler var. Evet, altının artmaya başladığı bir gökyüzü var. Bunu zaten söyledim. Ama Hephaistos uçakları zaten söylemiştim. Ama Hephaistos'a baktığımda ya toprak kayması veriyor arkadaşlar, Hephaistos özellikle, ya da maalesef ki maden göçü. Çünkü Satürn Hades orta noktası yeraltı ile, Hades de burada yeraltı ile beraber çalışıyor. Yeraltı, mafyatik işler, çocuklar, cinayetlerin aydınlanması, ama bir taraftan da arkadaşlar madenler ve toprak kayması gibi durumları da ya da bunlarla ilgili hukuksal bazı konuları da getirebilir mi? Getirebilecek bir alan. Maalesef ki 2026 bu anlamda ekonomik olarak her kuruşa dikkat etmemiz gereken, ama bir kere Venüs ve Ay karesinde sanatçı camiası ile ilgili de, sanatçı kadınlarla ilgili aslında hayal kırıklığına uğradığımız ve bununla beraber kadın sanatçılarla ilgili bazı sıkıntıların, özellikle kadın sanatçılarla ilgili bazı sıkıntıların yansıdığı bir gökyüzü diyebiliriz. Zaten Plüto Güneş karesine gidiyoruz biliyorsunuz, tam orbla. Tabii buranın tetiklenmesi zaman alacak. Yani burada özellikle Mars önce bir tetikleyici oldu. Bir dahaki tetiklenmesi Mars'ın özellikle ya da gezegenlerin boğaya geçişiyle olacak. Yaptırımların arttığı, ekonomik sistemlerin çöktüğü, yeni sistemlere geçiş yaptığımız bir döngü bizi bekliyor diyebilirim. Zaten Mars Jüpiter karesi de askerlerle beraber dediğim gibi çocukları da yine gündeme getirebilecek. Mars bu hafta gökyüzünde Uranüs'le kareye giderken işte kimyasal yerler, fabrikalar, askerler ve askerlerle ilgili gelebilecek kaza ya da şehit haberlerini de duyma ihtimali söz konusu diyor gökyüzü bize. Rabbim bütün doğal afetlerinden korusun. Ama bu tutulmada dediğim gibi Güneş Jüpiter 120'liği olduğu için özellikle bolluk bereket çalışmasıdır burası. Bolluk bereket çalışmaları için de çok uygundur. 5 Mart'ta özellikle, yani tam Güneşle Jüpiter'in orba girdiği yerde, bakıyorum, özür diliyorum, 6 Mart, hatta evet 6 Mart'ta 3 günlük bir çalışma yapabiliriz, esma çalışması. 5 Mart
6 Mart ve 7 Mart olmak üzere 797 tane sadece okuma, başka hiçbir şey yapmayacağız. Yani burada daha önce verdiğim buğday ya da buna benzer bir çalışma değil bu. Ya Fettah, Ya Rezzak esmalarını okuyacağız. Ayrı ayrı değil. Ya Fettah, Ya Rezzak bir, Ya Fettah, Ya Rezzak 2. Bu şekilde 797 defa bu esmaları bolluk, bereket niyetiyle okuyabilirsiniz. Güneş Jüpiter açınızı aktif etmek üzere. Hepimize şifa, bolluk ve bereketle gelen aydınlandığımız Satürn Neptün kavuşumunun aslında bizi götürmek istediği gerçekliğe kolaylıkla, afiyetle gittiğimiz bir gökyüzü olsun diliyorum. Bir enerji çalışsın diliyorum.